White Star Line şirketi tarafından 1900'lü yılların başlarında inşa edilen dönemin en lüks ve en büyük yolcu gemisi Titanic, Amerika'ya yaptığı ilk yolculukta beklenmedik bir şekilde buzdağına çarptı ve sulara gömüldü. Bu trajik olay Titanic'in bugün bile herkes tarafından bilinen meşhur yolcu gemisi olmasına neden oldu. Titanic'in beklenmedik batışı arkasında pek çok soru işareti ve sır bıraktı. Onca yıl yapılan araştırmalara rağmen soruların cevapları kesin olarak bulunamadı ve sırlar çözülemedi. Bu videoda Titanic'ten geriye kalan yanıtsız sorulara ve sırlara bakacağız. Titanic'te kaç yolcu olduğu hiçbir zaman kesin olarak öğrenilemedi. Özellikle 3. sınıf yolcuların sayısı belirlenemedi. Rezervasyonu olduğu halde gemiye binmemiş yolcular vardı. Ayrıca o tarihlerde Avrupa'yı takma atla gizlice terk etmeye çalışan insanlar olduğu biliniyor. Kazada ölenlerin yanında kurtulanların da sayısı hiçbir zaman kesin olarak belirlenemedi. Kurtulanların sayısı farklı kaynaklarda 705, 711 ve 712 kişi olarak açıklandı. Bununla birlikte kurtulan yolcuların 90'dan fazlasının ismi yolcu listesinde yoktu. Gözcülerin dürbünü olsaydı kazanın önlenebileceği konusu her zaman tartışma olmuştur. Aslında Titanic'te gözcüler için dürbün vardı. Fakat ikinci kaptan hiçbir mazeret göstermeden onları ortadan kaldırdı. Gözcülerin ufku çıplak gözle gözlemesi ve ancak dikkat çekici bir şey gördüğünde dürbüne gereksinim duymasının gerekçesi de hiç anlaşılamadı. Gözcülerin dürbünü olsaydı, aysız gecede buzdağını erkenden fark edebileceği tezi de bugüne kadar kanıtlanamadı. Titanic'ten kurtulan bazı yolcular kaza yerinin yakınlarında bazı ışıklar ve gemi gördüğünü iddia etmişti. Olayda hayalet gemi olarak adlandırılan bu geminin yardıma gelmeyerek birçok insanın ölümüne neden olduğu düşünüldü. Fakat o günden beri anlatılan bu hayalet geminin varlığı hiçbir zaman kanıtlanamadı. Titanic ile ilgili yanıtsız kalan en önemli sorulardan biri geminin batmasında asıl suçlunun kim olduğuydu. Geminin kaptanı Smith yaptığı hatalardan dolayı birçok kesim tarafından suçlu görüldü. Diğer bir suçlama ise Titanic'in yeteri kadar sağlam yapılmadığı düşüncesiydi. Geminin batması tamamen bir şans ve kaza olma ihtimali de vardı. Belki de hiç kimse bu olayda suçlu değildi. Sonuç olarak bu soruda her zaman yanıtsız kaldı. Titanic kazası insanların 100 yıldan fazla süredir ilgisini üzerine çeken bir olay oldu. Arkasında pek çok soru ve sır bıraktı. Kazadan kurtulan yolcuların açıklamalarında bile farklılıklar görüldü. Geminin ikiye bölündüğünü söyleyen de vardı, kesinlikle tek parça olarak battığını iddia eden de. Bu tip soruların kesin cevaplarına uzun yıllar sonra Titanic'in enkazı bulunduğunda ulaşılabildi.